Evde temel malzeme sevgidir, şefkattir, ruhaniyet ve takvadır. Bu üç güzellikte o evlilikte tahakkuk etmiş olur. Cenab-ı Hak yine evliliğe teşvik eder. Diğer bir ayette Sûre-i Nur'da. Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki bu vasıta olmak evliliklerde çok ecirlidir. Onların amellerinden sadaka-i câriye vasıta olanlara gelir. Sadece Mevlana bir dikkat çekiyor. Bir diyor ayağa bir ayakkabı bol veya da dar gelirse diğer çifti bir işe yaramaz diyor. Bu hususta şer'an de küfüf şarttır. Gelişi güzelde vasıta olmamak gerekir. Muhakkak iki tarafın da çok iyi tanınması lazım. O şekilde onların yaptıkları güzel amellerden vasıta olanlar da hisse almış olur. Bu evlilik meselesi bir noktada toplumu korumaktır. Toplumu iffetsizlikten korumaktır. Aileyi korumaktır. Toplumun bütününü korumaktır. İşte ecdadımız Osmanlı'da yetim ve yoksul kızların cehizlerini hazırlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için dahi vakıflar kurulmuştur. Mahalleler adeta bir vakıf haline gelmiş. Mahalle halkı imkânı olmayanları kendisini zimmetli kabul etmiştir. Bunun misalleri de çok. Yine ayet-i kerimede buyurulduğu Araf suresinde sizi bir tek candan yani Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havva'yı yaratan odur. Ya Cenab-ı Hak bir nimetini bildiriyor. Adem bir eş diledi, Cenab-ı Hak Havva'yı ihsan etti. İlk nikah da mihir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 sefer salavat-ı şerifeyle getirmekle başladı. Bu şekilde nikah ayrı bir ruhaniyet, ayrı bir kutsiyet kazanmış oldu. Yine okunan Furkan suresinde Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrate a'yunin vec'alna lil muttaqine imama. Cenab-ı Hak bizden bu ayette ne istiyor? Yani toplum bir saadetli bir toplumun bir projesi. Birincisi göz nuru hanım kızların yetiştirilmesi. Çünkü bunların saadet toplumunun zeminini teşkil edecektir bunlar. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i lütfetti. Er-Rahman halakal insan allemhül beyan. Cenab-ı Hak Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı ve beyana insanı lütfetti. Demek ki hüden lil muttakin bir mümin Kur'an'la hayat bulacak. En mühim tahsil Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak. Kur'an olmadan bir namaz kılamazsın. Ancak Kur'an'la namaz kılarsın. Kıyam namazın farzıdır. Eğer kıyamda takat yoksa ayakta duracak, kıyamsız bir namaz kılabilirsin. Fakat kıraatsiz bir namaz kılamazsın. Onun için en mühim Efendimiz'den başlayarak Efendimiz Eshab-ı Suffa yetiştirmesi en mühim yavrularımıza en büyük bizim ikramımız bir Kur'an-ı Kerim tahsili yaptırabilmektir. Düzgün bir kıraat. Eğer düzgün bir kıraat olacak, Kur'an-ı Kerim bize ne ifade ediyor? Nasıl bir Kur'an yaşanacak? Nasıl Kur'an yaşatılacak? Cenab-ı Hak ticareten len tebur birinci şart olarak Kur'an-ı Kerim'in tilavetini Cenab-ı Hak bildiriyor. Zaten aksi halde olursa anne baba hakkı ödenmez. Kıyamette evlatlar anne babalardan davacı olacak. Beni ihmal etti diyecek. Onun için bir aylık bir camiye gelmek de Kur'an-ı Kerim öğretilmez çocuklara. Yani dur, otur, sus demekle gün biter. Onun için muhakkak yavrularımız düzgün bir kıraatten geçmesi lazım. Bunun da Kur'an kursları zaruri. Ana babanın da en mühim ikramı yavrusuna o olmuş oluyor. Bir Kur'an-ı Kerim tahsilinden geçirmektir. Çünkü Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman Allah Kur'an'ı öğretti buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu. Onun için Rabbena heb lena min ezvacina kurrate a'yunin göz nuru olan zevceler, bilhassa kız çocukları üzerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hasan Efendimiz'e su getirdi.
Fatıma validemiz dedi ki, "Baba," dedi, "herhalde Hasan'ı daha çok seviyorsun." "Yok kızım," dedi, "Hasan daha evvel su istediği için ben Hasan'a getirdim. Çocuklarınız üzerinde adalet yapın, müsavahat yapın. Fakat kız çocukları hariç," buyurdu. "Onlara çok daha ayrı bir ihtimam gösterin." Tabi bu aileler toplumun yüz akı olacak. Bu ailelerden faziletli zürriyet gelecek. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun. Hem eşler göz nuru olacak. Tabi göz nuru olan eşlerden de göz nuru zürriyet gelecek. Biz de toplumda ve cealnâ lil muttaqîne imâma, takva sahibi olmamız da kâfî değil. Takvayı yaşayacağız, takvayı yaşatacağız, takvada önder olacağız. Cenab-ı Hak bize böyle bir toplum tarzı. Böyle bir toplum tarzı olduğu zaman anneler de mesûd oldu, yavrular da mesûd oldu, toplum da mesûd oldu. Toplum saadetle doldu. Yine buna benzer ayet-i kerimeler çok Kur'an-ı Kerim'de. Bir ayet-i kerime var. Hucurat Suresi'nde. İnne ekremeküm indallâhi etkâküm. Bu nesil yetiştirilecek. Hangi nesil daha olacak? Allah indinde en kıymetliniz, keremliniz, en çok takva sahibi olunuzdur. Demek ki hem kendimiz takva sahibi olacağız, hem de yavrularımız, bütün aile efradı takva sahibi olmasına ehemmiyet vereceğiz. Toplumdan mesulüz. Toplum bize zimmetlidir. Toplumun da takva sahibi olmasına ehemmiyet vereceğiz. Onun müesseselerini kuracağız. Bu inne ekremeküm indallâhi etkâküm bu ayet-i kerime bir köle üzerine indi. Allah'ın indinde en keremliniz, en çok takva sahibinizdir. Bir köle satılıyordu Medine çarşısında. İslam daima köleliği ortadan kaldırmıştır. Kaldırmaya çalışmıştır. Fakat harp devam ettiği müddetçe, harp hukuku olduğu için devamlı köle alma, verme devam etmiştir. Fakat daima eshab-ı kiram köleleri mümkün mertebe azat etmeye çalışmışlardır, onların mesuliyetinden kurtulmak için. Ve çok da talimat verilmiştir. Uzun. Yani köleliğin ismi kölelik olarak kalmıştır. Velhasıl bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine gelince Medine çarşısında bir köle satılır. Köle güçlü, kuvvetlidir. Kölenin talibi de çoktur. Köle Müslüman olmuştur. Köle der ki, "Benim 2 şartım var," der. "Bu 2 şartımı kim yerine getirirse beni o satın alsın," der. "Birinci şartım," der, "ezan okunduğu zaman beni serbest bırakacak, Ravza'ya gidip Resulullah'ın arkasında ben namaz kılacağım." Namaz bırakacak, ikincisi Resulullah'ın arkasında namaz kılacağım. Der, bütün işini yaparım der. Tabii kalplerde cezb ve incizap kanunu vardır. Fizikte olduğu gibi kalplerde de vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ravza'ya girdiği zaman ilk defa bu gözleri, gönlü bu köleyi arardı. Bir gün köleyi göremeyince, "Efendi nerede kölen?" dedi. Yani ihmal mi ettin onu? Yani göndermedim, iş mi verdin? "Ya Resulallah hasta," dedi, "gelemedi," dedi. "Peki o zaman," dedi, "hepimiz de gidip köleyi ziyaret edeceğiz," dedi. O zaman bir köle ziyareti diye bir şey yoktu. Köle paryaydı. Yani bir kişi kölesini deste ikiye bölse kimse bir şey demezdi. Meşru bir hakkıydı. Böyle bir cahiliye devrinden geliniyor. Efendim "Hadi hepimiz," dedi, "gidip o köleyi ziyaret edeceğiz," dedi. Bir müddet sonra Efendimiz tekrar göremedi köleyi. "Efendim köleyi yine göremiyorum, nerede?" dedi. "Ya Resulallah, sekerat halinde canı gırtlağa geldi," dedi. "Hadi hepimiz," dedi, "köleye gidip ziyaret edeceğiz," dedi. Köle Efendimiz huzurunda vefat etti. Efendimiz onu yıkanması, gömülene kadar başında bulundu. Mekkeliler dediler ki, muhacirler, "Biz bütün cefalara katlandık. Allah Resulü bu köleye daha çok itibar etti bizden." Medineliler dediler ki, "Biz de bütün canımızı, malımızı Allah'ını bezlettik. Allah Resulü bu köleye bizden daha çok alah gösterdi." Bunun hikmeti nedir? O zaman bu ayet-i kerime indi. "İnne ekremeküm indallâhi etkâküm." En keremliniz Allah indinde hem en makbul olanınız, Allah'a
karşı en yakın ona takva sahibidir. Demek burada kölenin farik vasfı neydi? Birincisi namazdı. İkincisi Allah Resulü ile beraber olmaktı. Demek ki bizi de buradan takvada mühim farik vasıflardan biri namazımıza çok çok ehemmiyet verebilmek. İkincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberliği muhafaza etmek. Ya beraberlik kazanabilmek. Her anımızda yanımda benim Allah Resulü olsaydı benim bu davranışlarıma tebessüm eder miydi? En saadet yuva Efendimizin yuvasıydı. Üsve-i hasen örnek şahsiyet. Aile hayatının saadetteki zirvesi Efendimiz'dir. O yuva dünyanın en mesut yuvasıydı. O yuvada burcu burcu saadet râyaları yayılırdı. Lakin o yuvada günlerce yemek pişmediği çok olurdu. Ayşe validemiz buyuruyor ki, biz diyor gelenlerle diyor ihticac etsek biz diyor aç kalmazdık. En bol ev bizim evimiz olurdu diyor. Fakat diyor Allah Resulü hep isar halinde yaşardı. O kadar ümmete merhameti vardı ki gelen hepsini dağıtırdı. Onun için bizim evimizde 3 gün üstte sıcak yemek pişmedi çok olurdu. Allah Resulü 3 gün arpa ekmeğiyle doymadığı zaman da çok olurdu. Fakat o yuvadan burcu burcu saadet râyaları yükselirdi. O yuvada rızık olarak ne vardı? Rızık olarak o yuvada Allah rızası vardı. Sabır vardı ve teslimiyetin bir lezzeti yaşanıyordu. Efendimizin kızlarının dünya gözü müreffeh bir hayatı yoktu. Lakin Allah Resulü'ne bütün kızları çok coşkun bir muhabbetle bağlıydı. Allah Resulü onlara bir dünya mirası da bırakmadı. Gerçek miras ahiret mirasıdır. Fatıma validemiz çok severdi. Biz seyahatten dönünce Fatıma validemiz ziyaret ederdi. Aziz tutardı. Lakin ahiret olarak takvaya yönlendirirdi. Fani lezzetlerde değil, ebedi güzellikleri yönlendirirdi. Zaman zaman aman kızım Fatıma, takva sahibi ol. Bol ameli salih işte. Kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Kızım iki dünyada saadet yoktur. Burada katlanacaksın, öbür tarafta saadet bulacaksın buyurdu. İşte o Fatıma validem Ehl-i Beyt'in annesi oldu. Geylanilerin, Bahattin Nakşibendi'nin, Ahmed Rufai'nin daha birçok evliya, esfiya, ebrarın hepsinin annesi oldu. Ki kaç yaşında? 22 küsur yaşında vefat etti. Efendimizin hanımları da her biri bir mektepti. Kadınlara hususiyetler o hanımlar tarafından nakledilirdi. Efendimizin çok evliliğinin nefsaniyata hiçbir ilgisi yoktu. Ta 50 yaşındaydı Efendimiz, Hatice validemiz 65 yaşındaydı. O zamana kadar Hatice validemiz de yaşadı. Sonra mücbir sebepler, siyasi sebeplerle onlar da evlendikleri böyle yaşlı hanımlardı. Dul hanımlardı, çocuklu hanımlardı. Bir Ayşe validemiz hariç, onda da 7 müştehitten biriydi. Onunla bir İslam fıkıhı hanımlara ait devam edecekti hikmet-i ilahi. Bugün bir heves ederler. Bak Allah Resulü çok evlenmiş, sünnet senedir biz de evlenelim diye. Allah Resulü niye çok evlendi? Onu bir düşünmek lazım. Enişte olacak, o kavim Müslüman olacak. Zaten dul kadınlardı, çocuklu kadınlardı. Nefsani bir gaye yoktu. Düşündüğüm hiçbir hanım ezvâc-ı tahirattan mübarek zevceleri Allah Resulü sevdiği kadar hiçbir erkek hanımını sevemez. Hiçbir efendi de hanımını öyle sevemez. Hiçbir evlat Fatıma validemizin Efendimizi sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba Fatıma validemizi sevdiği gibi evladını sevemez. Demek ki o yuvaya dikkat etmek lazım. O yuvanın şeyi takvadı. Kur'an'dı. Cenab-ı Hak ve nünezzülü minel Kur'an ma ve şifaun ve rahmetun lil müminin buyuruyor. O yuvaya şifa ve rahmet yağıyordu. Huzurlu bir yuva isteyen o yuvaya baksın.